Merhaba herkese, yeni podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde tasarımcılar şirketler içerisinde hangi rolleri alıyor, onlara detaylı biçimde değineceğiz. Ama ondan önce herkese uzun bir aradan sonra neler yaptığını sormak istiyorum. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Teşekkürler Elif'ciğim. Herkese merhaba. İyi gidiyor. Çalışıyoruz. Yoğun bir dönemdeyiz. Emin'cim senin nasıl gidiyor? Bir yaramazlık yok benim tarafımda da aynı şekilde çalışmacı devam. O zaman bugünkü bölümümüzün detaylarına geçebiliriz. Aslında İlk başta bütün ilanlar UX UI designer, UX designer ya da UI designer diye açılırken artık şu an birçok farklı şirkette farklı pozisyonlar görüyoruz. Bunlardan biraz bahsedelim diyoruz. Yani artık farklı farklı ilanlarda işte ürün tasarımcısı, dijital product designer, interaction designer, service designer ya da çok daha özelleşmiş designer rolleri görüyoruz. Nasıl çalışıyorlar ya da görevleri, farklı farklı sorumlulukları ne? Bunlara biraz değinelim istiyoruz. İlk baştayken ben mesela 5 yıl önce, yaklaşık 5-6 yıl önce mezun oldum. Ve ilk başladığımızda UX UI designer ilanları vardı. O zaman bile tam anlamıyla anlayamıyorduk. Hatta mülakatlarda ikisinin arasındaki farkı soruyorlardı. UX designer nedir, UI designer nedir? Hani bu tasarım logiğini biliyor musun? Biraz okumuş musun? İşte tecrüben var mı? Onu anlamanı sorgulamak için sordukları bir soruydu. Günümüzde senin de söylediğin gibi çok farklı. Mesela benim şirketten de ilerleyen dakikalarda örnek vereyim. Çok farklı rollerde tasarımcı arkadaşlar var. Ya bunların böyle olması da bence çok normal. Çünkü ürünün hitap ettiği kesim vesaire tabii ki farklılıklar gösterebilir. Şirketlerin ihtiyacına göre farklı rollere sahip olabilir. Ama eğer ürününüz çok kapsamlıysa, çok büyük bir kitleye hitap ediyorsa genelde insanları gruplayıp herkesin kendi en iyi bildiği alanda elinden gelenin en iyisini yapmasına teşvik edici ekipler kuruluyor. Bir organizasyon oluşturuluyor. Bununla da farklı farklı insanlar rol alıyorlar. Yani o zaman şöyle başlayabiliriz bence. İlk başta UX designer nedir? Çünkü her şey bununla başladı. Yani Türkçe çevirirsek kullanıcı deneyimi tasarımcılığı nedir? Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışan ve ürünün baştan sona kullanıcının en iyi şekilde kullanmasını, en iyi şekilde algılayabilmesini sağlayan, wireframe'ler çıkartan ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için research'lerden beslenen tasarımcıya kullanıcı deneyimi tasarımcısı deniyor ve şirketlerde genelde ilk aldıkları insan kullanıcı deneyimi tasarımcısı oluyor. Aslında çok da güzel açıkladın. UX designer belki de en temel mihenkler dediğiniz gibi de Türkiye marketinde ilk görünmeye başlayan titreydi aslında. Senin dediğin gibi wireframe'ler ve temeline kullanıcının aslında mindset'ini, kullanıcının beklentisini koyan bir alan. Gerçekten kullanıcının neye ihtiyacı var, onun mental modeli ne, içgüdüsel olarak neyi amaçlayacak, hatta zaman zaman duyguların bile dahil olduğu, hani kullanıcı bu aksiyon aldığında ne hissedecek gibi alanlara dokunup tamamen onu tüm akışını inceleyen alan aslında. Biz UX designer aslında başından sonuna gerçekten de o kullanıcının neye ihtiyacı var ve ona en iyi deneyimi nasıl sağlayabiliriz odaklanan, onun içgüdüsel olarak bu ürünü kullanmasını sağlayan, kullanıcının herhangi bir deneyimini aksatacak noktalara mahal vermeyen bir alan aslında. Şöyle diyebiliriz aslında bir ürünün yani ne kadar kolay kullanabildiğini, onun ne kadar efektif olduğunu ve verimli olduğunu. Yani UX eşittir efficiency, UI ise aslında nasıl göründü. Yani aradaki farkı sorduklarında aslında şöyle bir güzel bir metafor da duymuştum. Pastaya benzetmişlerdi. Aslında bir pastanın ne kadar lezzetli olduğu, içindeki aroması, o nasıl bir deneyim verdiği duygusal olarak ya da hani nasıl rahat çiğnendiği vesaire aslında UX. Dışının nasıl süslendiği, nasıl bir pastacı hamuru nasıl güzel göründü, nasıl estetik olduysa bir UI aslında. Bu metaforla ben beynime kazımıştım arasındaki farklar terminoloji eder çok bir fikrim yokken. UI dizaynerde dediğim gibi aslında nasıl estetik olduğu, hani nasıl interface aslında user interface'tir zaten açılımı. O arayüzde nasıl etkileşime geçtiği kullanıcının oradaki işte grafiklerin kullanımı, renkler, tipografi vesaire bu tarz estetiği etkileyen, layout'u oluşturan elementler de aslında UI'ın tanımı içine giriyor. Ve bir UX
design ile UI designer'ın ayrımını bu şekilde yapabiliriz. Aslında roller de buna göre biraz daha tanımsız. Bir UX designer'ın sadece wireframe'ler üzerinden çalışması bazen yeterli oluyor bazı şirketlerde. Onu UI designer üstüne estetiğini tamamlıyor. Ya da hani aslında bir UX designer'ın asıl görevi interview'lar düzenlemek, kullanıcının gerçek ihtiyacı bulmak ve en efektif çözümü gerçekleştirmekken bir UI designer'ın onun üzerindeki etkisi gerçekten pixel perfect tasarımlar yaratıp hani uygun rengi, uygun tipografiyi bir kütüphaneye uygun bir dili kullanarak en estetik hale getirmek aslında. Evet, gayet güzel açıkladınız. Özellikle de pasta örneğini ben çok beğendim. Mesela bu çok klasik mülakat sorusudur aslında. Benim de şu an hatırlamıyorum ama farklı farklı örneklerim vardı ama pasta böyle çok somut ve çok aşırı anlaşılabilir bir örnekmiş. Gerçekten çok güzel bir örnek. Peki mesela şu an UX UI'dan bahsettik. UX designer nedir, UI designer nedir? Ama ben biraz daha böyle şeyleri de sormak istiyorum. Atıyorum product designer mesela aslında çok hepsinin birleşimi gibi ve bu arada hani şunu da söyleyebilirim ki bu geçişler mesela UX ve UI arasında çok keskin bir net bir ayrım olsa da şirketteki roller ve sizin görev tanımınız aslında çok iç içe. Hepsi iç içe. Bu biraz şirketin tasarım ekiplerini nasıl kurduğuna göre çok değişiyor. O yüzden mesela biraz product designer'a değinebiliriz bu noktada. Bir product designer ne yapar? Sorumlulukları nelerdir? Ya da diğer işte UX ve UI'yı düşündüğümüzde, UX ve UI designer düşündüğümüzde farkı nedir ya da ortak noktaları nelerdir? Bence bunun farkını güzel bir anlatmamız gerekiyor. Çünkü ilk başta şu an ben product designer olarak çalışıyorum. Çalışmadan önce dediğim gibi UX designer olarak çalışıyordum ama UI designer de yapıyordum. Bu title'ı almadan önce ben de bir araştırmıştım. Hani bunun farkı ne? Aslında şöyle bir fark var. Product designer aslında ürünün bütün gelişiminde çalışıyor. Yani fikir üretme başından yani ideation session'dan başlayarak konseptlerin yaratılması ve daha sonra da en final kısmına kadar yani ürünün kullanıcının kullanmasına geçtiği aşamasına kadar çalıştığı bütün bir süreçte aslında product designer yönetiyor. Ve product designer diğer ekiplerle, mühendislerle, marketing ekibiyle, product manager'larla da beraber çalışıyor. Ve burada da aslında hem kullanıcının ihtiyaçlarını hem de business ihtiyacını aslında, marketing ihtiyacını, şirketin vizyonunu da karşılamayı hedefleyen bir tasarımcı kimliğine bürünüyor aslında. Yani sadece kullanıcıya odaklanmıyoruz. Aslında odaklandığımız şey de mesela ürünün çıkacağı market nasıl, oradaki rakipler ne yapıyorlar, bizim mesela şu an hangi feature eklememiz bizim şirketimiz için daha karlı olabilir, şirketin karını artırabilir ya da işte ihtiyacı olan bu sene mesela yeni bir yazılım sürümü yönlendirilecek, yapılacak mesela. Burada şirketin kar etmesi için eklenmesi gereken özellikler neler? Ya bunların hepsini düşünerek aslında marketing, business, kullanıcı, işte technical taraf bunların hepsinin arasında bir köprü kuruyor aslında product designer. Ve bunu yaparken de yani benim şu anki şirketimde de şöyle bir süreç oluyor. Yani ben fikir üretme aşamasından yani research tarafında ben kendim yapıyorum. Toplantılara giriyorum, röportajlara giriyorum, flow'lar oluşturuyorum, journey map'ler oluşturuyorum. Bunun sonucunda wireframe'ler çıkartıyorum, bunları test ediyorum. Daha sonra şimdi ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Design sistem kütüphanesini kullanarak UI tasarımı da yapıyorum. Bunları yine test ediyorum. Bunları test ettikten sonra development sürecinde yine bu süreci lead etmeye çalışıyorum. Ve ürün canlıya çıktıktan sonra da gelen bug'ları ya da ürünün tekrar geliştirilmesi gerekiyorsa, tekrar bir kullanıcı testi yapılması gerekiyorsa bunların da mesela aktif olarak sürecini ben yönetiyorum. Yani aslında bir end-to-end bir süreç yönetimini yapan tasarımcıya product designer deniyor. Aslında Nurgül'ün dediği gibi ben de şu anda product designer olarak çalışıyorum. Buradaki fark, temel fark UX ve UI ile başladık. Aslında hepsinden biraz zaten şu anda yapıyoruz günlük hayatımızda. UX'e de sen hakim olmak zorundasın. UI'ya da sen yönetmek zorundasın. Kütüphaneye sadık kalarak. Ama ekstra sen ne yapıyorsun product designer olarak? Dediği gibi Nurgül'ün aslında sen bir business'sın artık. Yani sadece kullanıcının beklentilerini karşılamıyorsun. Aynı zamanda business beklentilerine de, business'a da hakim olman gerekiyor. Bu yüzden end-to-end Nurgül'ün dediği gibi en başından en sonuna senin için en önemli olan kabiliyet diyeyim
doğru soruları sormak. Yani her aşamasında ürünün doğru soruları sorup gerçekten business'ın hedefleri ne? Buna sadık kalarak belki de bir nevi dengeleyerek yani kullanıcıyı bir kenara bırakıp da tamamen business çıkarları için bir şey yapmak yerine aslında sen bakın kullanıcının da böyle değerleri var deyip aslında o aradaki tam olarak dengeyi sağlayan bir pozisyondasın. Yani bunu yaparken gerçekten sen bir tasarımcı olarak PM'inle, bir product manager'la, ürün yöneticisiyle, yeri geldiğinde developer'la ortak çalışarak ya da yeri geldiğinde marketingle dediği gibi Nurgül, her aşamada gerekirse research'e destek oluyorsun. Asıl ihtiyacı kullanıcıdan birebir duyuyorsun. Gerekirse sonunda testini yapıyorsun. Gerekirse stratejik toplantılara katılıyorsun. Çünkü senden bir product designer olarak tüm ürüne hakim olmak, doğru soruları sormak ve bir kullanıcının yanı sıra business'ın beklentileri hareket etmen bekleniyor. Bu yüzden aslında hepsinin kombinasyonu gibi özetleyesim geliyor benim. Yani kendi deneyimden çıkardığım bu. Hem UX hem UI hem de bunun yanı sıra sen artık sadece kullanıcıyı değil kendi business'ını da merkeze koyup buna göre bir tasarım çıkarıyorsun. Aslında bu şekilde özetleyebilirim ben de. Aynen. Böyle açıklamandan şey aklıma geldi. Dediğin gibi hem kullanıcıyla hem de business arasındaki bir köprüyüz aslında. İki tarafı da mutlu etmeye çalışıyoruz. Burada mesela bazen şirketler şey diyor. Sadece business oriented olan ya da direktörlerden baskı alan şirketlerde bu feature'ı işte şu an hazırlayıp şu deadline'de yetiştirmemiz gerekiyor. Ama bunu yapacak eforumuz yok. O zaman minimum valuable product'a geçelim. Feature'ın belli bir kısımlarını mesela şu an release edelim. Daha sonra kullanıcı biraz tatmin olduktan sonra geliştirilen ürünün diğer özelliklerini sonraki release date'imizde verelim gibi mesela konuşmalar olabiliyor. Burada mesela Hı senin hı. rolü olarak kullanıcının ihtiyaçlarını da anlayarak hangi ihtiyaçların bir akıcı bir flow'u göz önüne aldığın zaman hangi kısımlar çok önemli, hangisinin first release'de kullanıcıya ulaşması gerekiyor. Belki orada mesela bir anlaşmazlığa da düşebilirsin. PM'inle ya da işte teknik lead'inle. Orada senin product designer olarak görevin yaptığım testlerden, yaptığım researchlerden, araştırmam neticesinde bu özellikler çok önemli. Bunlar birbirini tamamlıyor. Bunların mesela bir grup olarak ilk çıkışta bunları vermemiz gerekiyor gibi mesela. Data, kullanıcı, business, product manager ve teknik lead ile beraber bir collaboration içerisinde çalışan bir tasarım rolü aslında. Çok kapsamlı bir tasarım rolü diyebileceğim. Kesinlikle. Ya en çok buna değindik ama şu anda bizim de zaten şu anki pozisyonumuz olduğu için biraz böyle oldu. Şunu eklemek istiyorum ben de. En kritik rollerinden biri de tasarımcının aynen Nurgül'ün açıkladığı gibi aslında yeri geldiğinde pushback yapabilmek. Yani business kararlarını da gözlemleyerek kullanıcıyla dengeyi sağlamak dedik. Yeri geldiğinde bazen PM'ler ya da hani üst taraftaki C-level kişiler vesaire direktör sınıfındaki kişiler bazen feature faktörü kafasına girip hadi bu feature'ı yapalım, hadi rakibimiz bunu yapmış biz de yapmalıyız, hadi şunları yapalım gibi isteklerde bulunabiliyorlar. Bu noktada aslında sizin o pushback'ten kastım kullanıcı bakış açısını unutanlara onu kazandırmanız gerekiyor. Bakın evet bunu yapmışlar ama acaba usable mı? Bizim böyle bir aslında sorunumuz olmayabilir. Yani bu noktada kullanıcının böyle bir ihtiyacı olmayabilir. Ya da İhtiyacı şu çok sorgulama usable gerekiyor. değil. Kesinlikle. Aslında tasarımcı birazcık bu bakış açısını bildiğinden dolayı bir product designer o noktada bence çok kritik. Hani bunun atlanabileceği noktalarda hemen bir product designer devreye girip de hadi bunu bir önce valide edelim bu fikri, bir araştıralım. Gerçekten bu bir problem mi bir görelim. Ona göre bunu çünkü onun dışında çok büyük bir efor kaybı olacak. Bence bu denge açısından çok kritik bir noktada. User'ın atlanmasını bazı kritik kararlar alınırken business için user'ın atlanmasını engelleyen bir pozisyonda. Bence bu yüzden product designer'lar önemli. Evet, aslında o zaman şöyle bir resim çizebiliriz. Mesela bir masada bir ürün geliştirirken birçok kişi oluyor. Bunlara stakeholder diyoruz ve aslında tasarımcı da bir stakeholder. Ve biz aslında orada kullanıcı yerine oradayız. Yani kullanıcıların tamamını işte 10, 100 milyon kullanıcıyı oraya oturtamadığımız için aslında biz onlar için oradayız. Ama tabii iş pozisyonun, rolünün sorumluluklarına göre o masada farklı şeyleri savunuyorsun. Burada mesela Dilmi'nin dediğin gibi eğer işte yöneticiler ya da şirket daha böyle şu
özelliği de çıkaralım, bunu da çıkaralım deyip asıl amacı, kullanıcının odağını, amacını, işte neyi çözmek istediğini ihmal etmeye başladığında ya da farklı şeyler düşünmeye başladığında sen de bunlarla ilgili kendi verilerini, görüşlerini profesyonel olarak yansıtıyorsun. Bu konunun dışında size aslında bir şey daha sormak istiyorum. Mesela sürekli şeyden bahsettik, işte data, araştırma. Ve aslında bununla ilgili de çok özelleşmiş demeyeyim de şirketlerde bununla ilgili pozisyonlar da görüyoruz. Mesela kullanıcı deneyimi araştırmacısı, UX researcher. Bununla ilgili ne bahsedebilir? Şirketin aslında büyüklüğüne ve ihtiyacına göre de değişebiliyor. Bazı startuplarda ya da daha dediğim gibi baştan ürün kapsamı küçük olan ya da küçük bir kitleye hitap eden şirketlerde UX researcher'lığı da aslında product designer'ın ya da UX designer'ın yapması bekleniyor. Ama daha büyük şirketlerde, yani ürün daha kapsamlıysa, çok fazla flow varsa, bilgi mimarisi çok fazlaysa, çok fazla ekran varsa, çok farklı ekiplerin bir arada çalışması gereken bir ürünse, burada UX researcher departmanı da oluyor. Bizim şirketimizde var mesela. Burada UX researcher'lar ne yapıyorlar mesela? Eğer bir product designer'ın o an bir teste ihtiyacı varsa, kullanıcı testi olabilir, interview olabilir, A/B testi olabilir. Orada onların kullandıkları spesifik tool'lar var ve onlar UX research alanında uzman insanlar. Onlar tasarım yapmıyorlar. Tasarımcı olarak çalışmıyorlar. Sadece research yapıyorlar. Bunlar şirketin kendi goal'ları, yani kendi amaçları için de bir research yapabilirler. Yani hani mesela farklı bir ekibin daha vizyon kazanması ya da işte daha büyük bir ürün geliştirilecek ya da işte bir feature'ın, yani bir özelliğin kullanılabilir olup olmadığı vesaire gibi, yani şirket geneline hitap eden araştırmalar da yapabilirler, testler de yapabilirler ya da farklı farklı ekiplere destek de sağlayabilirler. Yani bizim organizasyonumuzda öyle çalışıyorlar ve onların da kullandıkları metrikler var, ölçümler var. Onların ışığında bize rapor hazırlıyorlar mesela her ay. Mesela ben Fintech tarafındayım. Fintech ekranlarındaki kullanım akışı şöyle, işte şu kadar sürede insanlar bu kadar yapmışlar, işte senin yaptığın research'ün çıktıları şunlar vesaire vesaire. Dediğim gibi onların da çok çok farklı tool'ları var. Onları da kullanarak bize insight çıkartıp bize yardım etmeye çalışıyorlar aslında. Ama genel olarak ben onlarla çok çalışıyor muyum? Kendi şirketimi göz önüne aldığımda, eğer çok deadline'ım sıkışıksa ve UX researcher'lık kısmını yapamayacak durumdaysam, yani farklı tasklarım da bir aradaysa onlardan yardım talep ediyorum. Mesela bizde Jira task'ı açılıyor ya da Asana task'ı açılıyor. UX researcher'dan konuyu anlatıp priority belirleyip bu konu hakkında destek alabiliyorsunuz. Onlar da size destek veriyorlar. Bu şekilde ilerleyebiliyor. Organizasyonumuz da böyle çalışıyor. Ama ben Dilmi'nin görüşünü çok merak ediyorum. Çünkü o kariyerine UX researcher olarak başladı. Eminim ki benden çok daha iyi anlatacaktır ve çok daha tecrübesi vardır. Dilmi'cim, senden dinleyelim bir de UX researcher. Ne yapar? Aynen Nurgül'ün dediği gibi ben kariyerime researcher olarak başlamıştım. Yaklaşık 2,5 yıl kadar researcherlık yaptım bir firmada. Benim şansıma büyük de bir firmaydı. O yüzden Nurgül'ün bahsettiği gibi bağımsız bir research ekibi vardı. Hem tüm şirketin hedeflerine yönelik çalışmalar yapan hem de bazen yeri geldiğinde spesifik product özelinde çalışmalar yapan. Çok detaya girmeden aslında researcher'ların genelde iki temel araştırma yöntemi oluyor. Hani generative ve evaluative diye ayırıyorduk biz genelde bunu kendimize. Tabii ki hani bunun daha detaylı farklı alanları da vardır ama hani genel olarak ikiye ayrılıp hani biri ürünü geliştirmeye yönelik yapılan araştırmalar, biri de tamamen yeni fikir bulmaya, yani üretici mi diyeyim, oluşturucu araştırmalar. Genelde bu generative study'ler bir problem üzerinden yaptığımız, hani problemin detayına girip de asıl sebebini öğrendiğimiz kullanıcı ihtiyaçlarını ya da hani pain pointleri diyebilirim. Hani nerede sıkıntı var, asıl problem ne, bunu araştırdığımız yöntemlerde. Bunun bazı yöntemleri var. Biz genellikle bunu interview'lar üzerinden yapardık. Hani belli bir kullanıcı kitlesi belirleyip onlara ulaşıp problem bulmaya yönelik açık uçlu sorularla, hani yöneltici sorularla hani gerçekten problemleri öğrenirdik. Bir de bitirici, bizim şu andaki halimizdeki product'ımızda ne gibi problemler var? Neler iyileştirilebilir? Bunlara yönelik usability testler yapardık. Yeri gelir bunlar moderated olurdu, yeri gelir de unmoderated olurdu. Yeri gelir de birebir biz modere ederek hani şimdi şunu dener misiniz diye onlara bir hedef verip yaptıkları, aldıkları aksiyonları ve behavior
davranışlarını incelerdik ya da yeri gelirdi gerçekten bazı tool'lar kullanırdık. Usertesting.com, Maze gibi buna yönelik bazı uygulamalar var. Ve bunlar üzerinden kendi testimizin ayarlarını yapıp bunu yayınlardık ki sonradan sonuçları alıp değerlendirelim. Tabii çok fazla şey var, uç noktası var da hani kabataslak en sık kullanılan bu iki yöntemden bahsedebilirim. Onun dışında survey'ler olur, field study'ler olur, hani datalar üzerinden bazen hani gerçekten quantitative dataları inceleyip raporlamalar yapılan zamanlar olur bu survey'ler üzerinden vesaire. Qualitative çeşitler olur. Aynen bahsettiğim gibi daha çok nedir sorusu, why sorusuna yönelik araştırmalar olur. Bunları yapardık. Yani şu an şirkette ben tasarımcı olarak çalışıyorum ama dediğin gibi Nurgül, tasarımcılar çoğunlukla kendi ürünleriyle alakalı araştırma kısmını üstleniyor. Bizim şirkette de bu böyle. Hani bu bahsettiğim üretici değil genelde ama geliştirici. Ben genel bir tasarım yaptığımda hızlı bir prototip hazırlayıp bunu da yine bu moderated tool'lar aracılığıyla test etmeye çabalıyorum. Ya da yeri geliyor gerçekten moderated bir şekilde basit bir Zoom linkiyle ya da bir şekilde o kullanıcıya ulaşarak bir görüşme sırasında şu anki prototipi test etmem gerekebiliyor bir tasarımcı olarak. Ama kendi research ekibimiz yok mu? Var. Onlar tüm şirketi ele alacak research'ler yapıp yeni ürün fikirlerine ön ayak oluyorlar veyahut gerçekten de ekiplere ihtiyaç olduğu durumlarda, kısıtlı zamanlarda destek atıyorlar. Bu şekilde özetleyebilirim. Bence hepsine çok güzel değindin. Hatta ben buradan şöyle bir sonuca çıktım. Yani UX Research ile ilgili bile bir bölüm çekilebilir. Çünkü aslında hem tasarımcı olarak bu research Evet. yapıyorsun, hem researcher olmak istiyorsan zaten bu research yapıyorsun. Aynı zamanda işte hem bunun farklı metotları var. Aynı zamanda belki böyle hani research'ü hem çalışmaya başlamadan önce yaptığın research'ler, aynı zamanda işte tasarımını valide etmek için yaptığın süreçler ya da uygulamalar ya da workshoplar ya da hepsini konuşacağımızda böyle daha kapsamlı bir bölüm yapılabilir. Çünkü yani research de kendi içerisinde bir derya deniz ve tasarım yapmak için de aslında çok önemli. Buradan aslında ben şunu sormak istiyorum. Mesela işte şirketlerdeki farklı rollerden bahsettiniz. Mesela şu ana kadar değinmediğimiz işte şirketinizde olan başka roller var mı işte? Benim aklıma content designer geliyor. İlk sonra da design system designer'ı geliyor. Sırayla açıklayabiliriz. Çünkü content designer'la beraber çok sık çalışıyorum. Content designer ne yaparak gelecek olacaksak da aslında kullanıcı dostu bir content yaratmayı amaçlayan, senin kullandığın content, bu contentler neler olabilir? İşte yazdığın bir açıklama olabilir, butonun üzerindeki keyword olabilir, action'lar olabilir ya da mesela bir kullanıcı survey hazırladım mesela. Survey'deki question'lar olabilir, yani sorular olabilir. Onların hepsini kullanıcı perspektifinden kullanıcının en iyi anlayacağı şekilde, yine aynı şekilde o spesifik business'a hitap edecek bir şekilde. Çünkü mesela atıyorum ben fintech tarafında çalışıyorum ve fintech tarafında kullanılan kelimeler, aksiyonlar vesaire mesela Dimini şirketinden farklıdır. Dimi'ninki mesela emlak şirketi o daha iyi açıklar. Onun kullanıcı profiliyle benim kullanıcı profilim çok farklı, ihtiyaçlar çok farklı. Bu ihtiyaçları bilen ve o ihtiyaçları karşı tarafa en iyi yansıtabilecek şekilde kelimeleri seçen, cümleleri kuran bizim tasarımımızı baştan sona o şekilde review eden aslında tasarımcıya content designer deniyor. Bizim şirketimizde de büyük bir content designer ekibi var. Hatta orada technical content designer ve kullanıcı deneyimi tarafına çalışan content designer olarak diye de ikiye ayrılıyor. Ben başta mesela proje briefingini aldığım zaman genelde idea session'larıma bile davet ediyorum ki content designer'ın kullanıcı hakkında, projenin skopu hakkında, ihtiyaçlar hakkında bir bilgi sahibi olsun. Yani onu projenin en başına involve etmeye çalışıyorum sürecimi. Daha sonra da tasarımlar, wireframe'leri yaparken ya da test yaparken de ihtiyacım olduğu her anda ona ulaşmaya çalışıyorum. Mesela geçen haftalarda bir survey hazırlamam gerekti. Ve bu survey'de yazdığım 15 tane soru hazırladım. O 15 soruyu da bizim dediğim gibi business ihtiyacına yönelik ve aynı zamanda o task'ın ihtiyacına yönelik olarak review edip çok güzel feedbackler verip survey'i ikimiz beraber çalışarak geliştirdik yani. Daha anlaşılabilir yaptık. Gereksiz olan şeyleri sildik, anlaşılmayacak yerleri tekrardan yazdık.
ve bu bana çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda tasarıma başladığımda da butonlar, akışlar, explanation'lar hepsini baştan sona olarak review ediyor ve kullanıcının çok iyi şekilde tüketmesini, hızlı bir şekilde tüketmesini sağlayacak hale getiriyor. Nurgül'üm, çok güzel açıkladın. Bu noktada şöyle bir soru geldi benim aklıma ama aslında sizdeki content designer'lar bir nevi UX writer mıdır? Yani UX writer diye de bir terminoloji var. Bizim şirket henüz bu kadar sanıyorum dalanıp budaklanmadığı için bizde content ekibi var. Marketingin içinde ve bizim contentlerimiz de onlar tarafından üretiliyor. Fakat ben mesela birebir çalışmıyorum. Öyle bir şansım yok maalesef ve hani olabildiğine UX writer'lığı da ben kendi işime dahil etmeye çalışıyorum ve devamlı kendi tasarım ekibimizde şundan bahsediyoruz. UX writer'ımız olsa keşke, o da olmalı. Hani biz bu konuda çok uzmanlaşamadık ve bu bizim şirketimizin şu anda bir eksik olarak gördüğü bir nokta geliştirmeye çalıştı. O yüzden sana soruyorum, hani bu content designer aslında eşittir UX writer diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Çünkü gerçekten de kullanıcı deneyimini onarmak, geliştirmek adına çalışan insanlar. Bizim şirkette şey var, marketing ekibinin content designer'ı ayrı. O mesela işte bir LinkedIn postu atılacak ya da işte ne bileyim bir sunum hazırlanacak, web sitesine yazı yazılacak. O daha farklı bir content'te çalışıyor. O daha böyle ürünü satacak şekilde daha farklı konsörleri ve kriterleri var. Kullanıcısı daha farklı. Orada ayrı bir designer çalışıyor aslında content kapsamında. Technical content designer var mesela. O da şöyle çalışıyor. Ürün özelliği, yeni bir özellik çıkartıyorsunuz. Yeni bir ürün geliştirilecek. O ürünün insanlara eklediğin özelliğin açıklanması gerekiyor. Hem şirket için açıklanması gerekiyor hem de bu ürünü release ettiğinde müşterinin görmesi gerekiyor. Yani kullanıcının aslında görmesi gerekiyor. Technical writer'lardan yardım alıyoruz. Çünkü onlar mesela o spesifik domaine daha hakimler ve o technical kelimeleri kullanıcının anlayacağı şekilde o business'a hitap edecek bir şekilde daha rahat, daha güzel yazabiliyorlar. Öyle bir durumda da mesela ben ürün release edildiğinde ben PM'imle beraber PM'im bir doküman çıkarıyor. O da onunla beraber çalışıyor mesela. O da technical writer'dan feedback alıyor. İşte compliance page'de mesela bu feature'ı yazacağız. Bunlar çıktı. İşte buradan buraya ulaşabilirsiniz. Bunun özelliği bu. O review ediyor. Tekrardan yazıyor. Bunu hem şirket içinde hem de kullanıcılara yayınlıyoruz. Farklı yani ihtiyaca göre. Aslında o zaman ben buradan şunu anlıyorum. Bizim kullanıcı olarak gördüğümüz, dokunduğumuz her şey tasarlanıyor. Bunun arkasında bir efor var. Aslında bir ürünü kullandığımızda bir butonun ismi, bir başlıkta yazan şey belki çok dikkatimizi çekmiyor ya da o an akış içerisinde çok anlamlı geliyor ve bunun tasarlandığının farkına varmıyoruz ama bunların arkasında başka büyük eforlar olduğunda şu an anlıyorum. Bu arada şunu sormak istiyorum size. Nurgül biraz önce bahsetmişti ama tam yeterli değinemedik. Design sistem designer. Design sistem designer nedir? Ne iş yapar? Sizin şirketlerinizde tasarım sistemi tasarımcıları var mı? Bu arada tasarım sistemi tasarımcısı demek de biraz zor. Gerçekten hani sürekli böyle söylemek biraz zor ama bu pozisyonun görevi nedir? Ben üzülerek söylüyorum ki bizde şu anda bir tasarım sistemi tasarımcısı, dizayn sistemi dizaynı maalesef yok. Bu demek değil tabii ki bir dizayn sistemimiz yok. Bir dizayn sistemimiz var ama bu genelde şu anda principal designerlar tarafından yönetiliyor. Onlar tarafından yönetiliyor derken de aslında hani biz de bir ekleme yapıyoruz. Yeni komponent ihtiyacı oluyor. Senin projene yönelik yeni bir tasarım yapılıyor ve bu komponentin eklenmesi gerekiyor. Bunlarla tabii ki müdahale oluyoruz ama mesela o daha kıdemli tasarımcının ya da principal designer'ın onayıyla biz bunu yapıyoruz ki tutarlılığı bozan herhangi bir durumla karşılaşmayalım. Ama dediğim gibi öyle bir ekip olmadığı için şu anda onun organizasyonunu işte marka kimliğimizi koruyacak renkleri, form çalışmalarını, her türlü o library'yi etkileyen gelişmeleri şu anda principal designer'imiz yönetiyor ve takip ediyor maalesef. Sanıyorum Nurgül'lerin şirketinde vardı. Ben de merakla dinlemek isterim tam olarak ne yapıyorlar, görevleri nedir? Aynen. Bizim şirketimizde dizayn sistem departmanı var aslında. Onların da kendi PM'leri, teknik liderleri ve bir sürü tasarımcıları, dizayn menajerleri var. Dizayn sistem dizaynerleri ne yapıyorlar şirketlerde? Buna bir ufak da değinebiliriz Dilmen'in bahsettiği gibi. Yani dijital bir ürünün arayüzünü oluşturan bütün elementler, komponentler, tipografiler, ikonlar, interaktif patternler, bunların hepsinin tasarımını yapan
bunların best practice'lerini açıklayan, aynı zamanda hangi durumlarda kullanılır, hangi durumlarda kullanılmamalıdır. Kullanıcı, bu durumda tasarımcı bizler oluyoruz. Tasarımcılara çok güzel bir şekilde açıklayan, deminden beri de bahsettiğimiz gibi bir marketing var ve business ihtiyacı var. Bunlarda da hem rakipleri, hem business'ın ihtiyacını, hem kullanıcının ihtiyaçlarını anlayarak bunları, o komponentleri, o bileşenlere yansıtan tasarımcılara ve tutarlı bir tasarım, yani ürünün kendi içerisinde tutarlı bir tasarım oluşmasını sağlayan elemanları oluşturan kişiye design sistem designer deniyor. Şimdi bu şirketten şirkete değişiyor. Benim daha önceki şirketlerimde böyle bir sistem designer yoktu. Dilimin bahsettiği bir yapı vardı. Oradaki en deneyimli designer tarafından onaylanıyor. Diğer designerler de ihtiyaca göre o komponenti library'e ekliyordu. Bizim ürünümüz biraz büyük. Çok sayıda komponent var, çok sayıda ihtiyaç var ve ihtiyaçlar çok farklı farklı. O yüzden bunların hepsine tepeden bakan bir perspektife ihtiyaç vardı. Sırf buna konsantre olan tasarımcılara ihtiyacımız vardı. Onlar da şu an bu komponentleri, guideline'ları, standartları hazırlıyorlar, dokümante ediyorlar ve aynı zamanda da biz şu an tool olarak Figma kullanıyoruz. Figma'da bütün komponentlerin bizim tarafımızdan, yani tasarımcılar tarafından kullanılabilir şekilde tasarımlanmasını aslında sağlıyorlar. Bir nevi bu noktada onların kullanıcısı aslında hem designerlar hem de bu ürünü kullanan gerçek kullanıcılar. Onlar mesela testlerini hem bizlerle yapıyorlar hem de diğer kullanıcılarla yapıyorlar. Şu an mesela bizim ürünümüzün ilk geliştirildiğinde tabii ki çok yıl, şirketimiz neredeyse 10-12 yıllık bir şirket. Developerlar tarafından ne yazık ki geliştirildiği için o zamanlar oluşturulan komponentler onların perspektifinden tasarlanmış komponentler. Şimdi yeni bir vision katıldı mesela ürünümüze. Bütün A'dan Z'ye her şey market ve business ihtiyacına, kullanıcının ihtiyacına göre tekrardan yenileniyor ve büyük bir çaba sarf ediyor şu an design sistem designerları. O kapsamda da kütüphanemiz yenilendi mesela. Bütün ikonlar, komponentler, tipografi, her şey, color'lar güncellendi. Figma'da çok güzel bir şekilde dokümente edildi. Hepsinin komponentleri hazırlandı. Ve bunları da hazırlarlarken hem researcher'larla beraber çalıştılar. Çünkü kullanıcıları, ya bu ürünü kullanacak, komponentleri kullanacak insanların ihtiyaçlarını anlamaları gerekiyordu. Bizlerle sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü benim çalıştığım ekip, mesela fintech ekibi, benim ihtiyaçlarım daha farklı. İhtiyaçlarım doğrultusunda benim arayüze yansıttığım elemanlar daha farklı. O bizlerle collaboration halinde çalışıyorlar. Aynı zamanda mesela bir Figma'da komponent ürettiklerinde de kullanıcı testi yapıyorlar mesela. Tasarımcılara davet atıyorlar. Bize onun, hani bu kullanılan komponentin tasarımda rahat kullanılıp kullanılmadığını ya da bizim feedback'imiz olup olmadığını soruyorlar. O yüzden ben design sistem designer'ı olmasından çok mutluyum. Bir ihtiyacın olduğu zaman mesela iş gücünü de azaltıyor aslında. Mesela kütüphanede olmayan yeni bir komponente ihtiyacın var. Onlarla iletişime geçebiliyorsun. Onlar da kendi tabii ki inisiyatiflerine göre, kendi prioritelerine göre sana bir zaman ayırıyorlar. Sana komponenti kütüphaneye katmana katkı sağlıyorlar. Ve onların kendi developerları oldukları için senin ekibindeki developer onunla uğraşmamış oluyor. Design sistem ekibinin developer'ı onu kütüphaneye kattığı için senin developer'ın direkt o komponenti çekip oradan kullanabiliyor. O yüzden aslında daha efektif ve efficient bir aslında akış içerisinde çalışmamıza da yardımcı oluyor. Ya bu şekilde özetleyebilirim. İyi ki varlar diyorum. Harika özetledin Nurgül. Benim aklımda şu canlandı. O yüzden değinmek istedim. Şirket ne kadar büyürse o kadar organize oluyor ve tasarım alanları o kadar içinde dallanıyor ve herkes gerçekten uzmanı olduğu şeye odaklanıyor. Yani gerçekten UX ayrı, UI ayrı, sistem, dizayn sistem designer'ı ayrı, content designer ayrı, ama hani şirket küçüldükçe de hani buna ayıracak bu kadar bütçe olmadığında ya da bu kadar büyük bir organizasyon yapı ihtiyacı olmadan aslında biz tüm bunları biz yapmak durumunda kalıyoruz. Yani benim aslında bunların hepsini, hatta yeri geldi, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama grafik tasarımcılık bile yaptığımız, yani aslında hani sosyal medya içeriklerini ürettiğimiz bir visual designer yerine konduğumuz zamanlar da oldu. Aslında bunların hepsi ayrı termler ama bu tabii şirketin büyüklüğüne ya da bütçe
hedeflenmesine göre değişen şeyler ama aslında herkes ne kadar bir şeye odaklanırsa ne kadar başarılı olduğunu duyuyoruz aslında. Senin açıklaman beni çok mutlu etti mesela. Keşke bize de bir dizayn sistem dizayneri olsaydı dedim kendi içimden. Organize olması bu tarz şeylerin bence çok güzel bir avantaj. Evet Dimicim, kesinlikle katılıyorum. Organizasyon büyüdükçe farklı farklı tasarımcı kolları aslında tasarımcı arkadaşlar da çalışabiliyorlar. Bizde mesela servis designer da var mesela. Sadece o alanda çalışan ve servis designerlık yapan bir tasarımcı arkadaşımız da var şirkette. Onlar da ne yapıyorlar? Customer journey ya da servis blueprintler oluşturuyorlar ve overall experience'ı aslında bize yansıtmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar sadece bir ekiple değil, şirketteki bütün tasarım ekipleriyle beraber çalıştıkları için aslında ürünün bütün kullanıcı kitlesini, bütün personelleri, bütün personellerin ihtiyaçlarını ve bunları da bizim çok büyük bir master map'imiz var servis designerların yaptığı. Oralara koyuyorlar ve ben mesela yeni bir feature eklediğimde ya da olan bir feature'a bir şey eklediğim zaman oraya gidip o master map'e bakıp personelleri bulup onların ihtiyaçlarını tekrar okumak bana tasarımda yardımcı oluyor. Bize geniş bir perspektif kattığı için. Aynı zamanda bizim ekipte şöyle bir yapı var. Design Solution ekibi diye bir ekip var. O ekibin altında da interaction designerler, information architecture designer, data visualization designerler çalışıyorlar. Onlar ne yapıyorlar peki? Onlar da aynı service designer gibi product'ın bütününe bakarak o ürünün aslında ihtiyaçlarını kendi sahip oldukları deneyimlerle beraber iyileştirmeye çalışıyorlar. Ya mesela bir data visualization designer'ın grafiklerden anlama ya da işte data gösterme elemanları, komponentleri tasarlama deneyimi benden çok çok daha iyi. Onların best practice'lerini biliyorlar, onların rakiplerde nasıl kullanılıyor, business ihtiyaçları nasıl karşılanabiliyor, nasıl test ediliyor daha bildikleri için onlar çalışıyorlar. Ya da information architecture'da sistemin hepsini görüp flow'a döküp bize mesela ihtiyacımız olan yeni bir feature ya da yeni bir task ekleyeceğiz. Orada mesela bize yardımcı olabiliyor, yol gösterebiliyor. Aynı zamanda interaction'larda da mesela özellikle mobilde nasıl bir animasyon yapması gerekiyor, nasıl interaction nasıl olması gerekiyor. Bunları aslında ışık tutuyorlar, iyileştirmeye çalışıyorlar. Ayrıyeten de bir grafik designer ekibi var. Onlar da daha çok marketing ekibiyle çalışıyorlar. İşte şirketimizin web sitesi, sunumlar ya da işte bir workshop düzenlenecek şirket çapında ya bir event olacak vesaire. Oradaki logoları, işte sweatshirtleri ya da işte tasarım presentation tablolarını vesaire onları hazırlayan insanlar. Bu şekilde bir yapılaşma bence hem ürünün kalitesini artırıyor hem tasarımcının spesifik bir alana odaklanmasına ve daha elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı oluyor. Hem de bence kaliteli işlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Evet, Nurgül müthiş şeylere değindin, birçok şeye değindin. Açıkçası ben böyle bir işte solution ekibinin bir şirkette olduğunu bilmiyordum ya da işte hani mesela interaction design duyuyoruz ya da diğer rolleri duyuyoruz ama hani böyle somut bir örnek ile ilk defa ben de karşılaşıyorum. Bu arada şu ana kadar değinmediğimiz başka roller de var. Bu özellikle daha böyle niş ya da farklı ürünler üreten şirketler için mesela işte IR, VR designer. Yani eğer şirketinizde herhangi bir VR, IR ürün yoksa zaten bu tasarımcı orada olmayacaktır ama böyle bir şirkette çalışıyorsanız bunun için özelleşmiş tasarım rolü de var. Ya da bir oyun firmasında çalışıyorsanız oyunlar için özelleşmiş kullanıcı deneyim tasarımcıları var. Çünkü aslında her şirketten şirkete, üründen ürüne kullanıcı deneyimi, kullanıcının amacı ve oradaki interaction'lar, kullanıcının nasıl ürünü kullanacağı çok değişiyor. Özellikle işin içine işte donanım, fiziksel bir üründe giriyorsa. Biz bu bölümde aslında olabildiğince her şeye değinmeye çalıştık. Ama siz farklı bir rolde çalışıyorsanız ya da ya şöyle bir rol vardı hiç duydunuz mu dediğiniz ya da bahsetmemizi istediğiniz bir şeyler varsa lütfen bize haber verin, yorumlara yazın ya da iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. Bence bayağı güzel, dolu dolu bir bölüm oldu, bayağı açıklayıcı bir bölüm oldu. Ben de bilmediğim yeni şeyler öğrendim. Hani çünkü teorik olarak bilsen de işin içinde, organizasyonun içinde çok farklı deneyimliyorsun. Artık işte rolleri öğrendik. Bu rollerin ilerlemesi nasıl olacak? Kariyer ilerlemesi nasıl olacak? Ya da tasarımcı bir deki ürün takımındaki tek kişi değil. Peki diğer roller ne? Bunlar üzerine de konuşabiliriz diyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa sözü size bırakıyorum. Bence çok keyifli bir bölümdü. Ben de çok mutluyum hani
benim de bilmediğim bir sürü alan vardı. Yani pratikte nasıl olduğunu deneniyor. O yüzden Nurgül'e çok teşekkür ederiz. Yani onlardaki tasarım dağılımı sayesinde biz de bir sürü şey öğrendik. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Dediğim gibi bir sürü fikrimiz oldu ileriki bölümler için. O yüzden bizi dinlemeye devam edin diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun. İyi haftalar hepinize.